Kazakistan, Orta Asya'da yer alan bir Türk devleti. Hala geleneklerine sahip çıkan nadir bir millet. Geçmişte tüm zulümlere karşı ayakta kalmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Bugün ise Türk devletlerinin en zengini olarak anılmakta. Bugün ülke belgeselleri serimizde Kazakistan'ı ağırlayacağız. İyi seyirler. Ülke toprakları en eski köklü Türk devletlerinin merkez üssü olduğu için Türk tarihinin atası olarak kabul ediliyor. Yüz ölçümü 2.724.900 km². Dünyanın 9. en geniş ülkesi iken Türk devletlerinin hem en genişi hem de en zengini. Ülke iki farklı zaman dilimine sahip. Batısı Türkiye'ye göre 2 saat ileriden giderken doğusu 3 saat ileride. Kuzeyinde Rusya, batısında Hazar Denizi, güneyinde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğusunda ise Çin'e bağlı Doğu Türkistan özerk bölgesi bulunmakta. Uzaktan bakıldığında Moğolistan'la komşusu gibi gözükse de Çin tarafından ayrılmıştır ve birbirleri arasında 37 kilometre mesafe vardır. Hazar Denizi kapalı bir deniz olduğu için Kazakistan etrafı kara ile çevrili en büyük ülke olarak kabul ediliyor. Başkenti Astana'dır ve yönetim biçimi cumhuriyettir. Ülke bağımsızlığına 16 Aralık 1991 yılında kavuşmuştur. Toplam nüfusu 16.195.000 kişi olan ülkede etnik yapı çeşitlilik gösterir. Kazak adı, Kazakların göçebe kültürünü yansıtan eski bir Türkçe sözcük olan gezinmek anlamına gelir. Farsça olan son eki stan ise arazi veya yer anlamına gelir. Böylece Kazakistan sözcüğü tam anlamıyla gezginlerin ülkesi olarak çevrilebilir. Kazakistan bayrağı mavi zemin üzerine altın sarısı güneş ve güneşin altında bir kartal figüründen oluşur. Bayrağın tasarımında kullanılan renkler ve semboller Kazakistan halkının manevi değerlerini yansıtmaktadır. Mavi renk Türk dünyasında gökyüzünü ve Türklerin manevi değerlerini simgeler. Aynı zamanda Kazakistan halkının barış, sabır ve huzur gibi özelliklerini de temsil eder. Altın sarısı güneş ise ülkenin zenginliğini, ilerlemesini ve bağımsızlığını temsil eder. Kazakistan, Orta Asya'da yer alan bir ülke olmasına rağmen sahip olduğu doğal kaynaklar ve hızlı ekonomik büyüme sayesinde bölgedeki diğer ülkelerle rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Kazakistan pek çok değişik milliyette ve inanca sahip olan kişilerin ortak tarihsel kaderiyle birleşmiştir. Bu gelenek ile geçmiş ve dil çeşitliliğine Kazakistan Cumhuriyeti tarafından son derece değer verilmektedir. Kazakistanlılar bu çeşitlilikten gurur duymaktadırlar. Kazakistan yüzyıllar boyunca ve nesiller değiştikçe her zaman halk arasında var olan dostluk ve tolerans duygularının gelişmesini desteklemiştir. Halen Kazakistan'da 130 ülke vatandaşı yaşamaktadır. Nüfusun %66'sını Kazaklar, %21'ini Ruslar ve geri kalan %13'ünü ise Ukraynalılar, Özbekler, Almanlar ve Tatarlar oluşturur. Yaygın dini inanışlar Müslümanlık ve Hristiyanlıktır. Kazakistan'ın resmi dili Kazakçadır. Ancak genç nesil hızla 3 dil konuşur hale gelmektedir. Devlet daireleri ve diğer kuruluşlarda hem Kazakça hem de Rusça kullanılmaktadır. Kazakça ataların dili olarak değerlendirilmekte, Rusça yaygın olarak kullanılmakta ve İngilizce büyüyen popülerliği ile özellikle iletişim ve yabancılarla konuşmak üzere kullanılmaktadır. Ülke topraklarının 5'te biri dağlarla kaplıdır. Diğer kısmı düzlükler, tepelik, ovalar ve platolardan meydana gelir. Batı ve güneybatı kesimlerine hakim olan Hazar çöküntüsünün güneyinde Ustyurt Yaylası, Mangıştak Yarımadası'nda ise Karadağ ve Akdağ uzanır. Hazar çöküntüsünü Ural platosu ve Mugodjar tepeleri geniş Turan Ovası'ndan ayırır. Kurumuş ırmakların önceleri taşıdığı kumlar güneyde Kızıl Kum Çölü'nü, orta kesimde Kara Kum Çölü'nü, kuzeyde Büyük ve Küçük Barsuki çöllerini meydana getirmiştir. Kuzeyde dağların yüksekliği 1500 metreye ulaşır. Ülke topraklarının batısında Uludağ, doğusunda ise Cengiz Dağı olarak bilinen Sıra Dağlar yer alır. Doğu ve güneydoğudaki yüksek dağ silsileleri vadilerle yarılmıştır. Ülke sınırları içerisinde su seviyesi genelde değişken olan ve bazıları belli aylarda kuruyan 50.000'e yakın göl vardır.
Kazakistan'da kuraklık süresi ve sıcaklık farkları büyüktür. Yazın ortalama hava sıcaklığı kuzey bölgelerinde 20 Celsius, güney bölgelerinde ise 30 Celsius'tur. Kışın ortalama hava sıcaklığı ise kuzey bölgelerinde -20 ila -22 Celsius, güney bölgelerinde -4 ila -8 Celsius'tur. Yıllık metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 250-350 mm küptür. Vadilerde sık sık kasırga şiddetine varan rüzgarlar eser. Kazakistan bol miktarda erişilebilir mineral ve fosil yakıt kaynaklarına sahiptir. Petrol, doğalgaz ve maden çıkarımlarının geliştirilmesi 1993 yılından bu yana Kazakistan'da 40 milyar doları aşan yabancı yatırımın çoğunu çekmiştir. Ülkenin endüstriyel üretiminin yaklaşık %57'sini gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %13'ünü oluşturmaktadır. Bazı tahminlere göre Kazakistan, dünyanın ikinci en büyük uranyum, krom, kurşun ve çinko rezervlerine, üçüncü en büyük manganez rezervine ve beşinci en büyük bakır rezervine sahiptir. Ayrıca kömür, altın ve demir rezervleriyle ilk 10'da yer almaktadır. Aynı zamanda iyi bir elmas ihracatçısıdır. Şu anda kanıtlanmış en büyük 11. petrol ve doğalgaz rezervlerine sahiptir. Bu da elbette Türk devletleri arasında en zengin ülke olarak anılmasının nedenidir. Ülke topraklarının büyük bölümünü kaplayan çöllerde pelin otu ve ılgın yetişir. Altay ve Tanrı Dağları ormanlarla kaplıdır. Ormanlarda ve çöllerde çok sayıda av hayvanı yaşar. Bunlardan bazıları antilop, sığır, kurt, samurdur. Kazakistan'da büyük yerleşim bölgeleri dışında hala eski göçebe özelliği sürdürülmektedir. Halkın çoğu geçimini hayvancılıkla sağladığı için yazın çaylav dedikleri yaylalara gitmek, kışın da kıştav dedikleri kışlaklarında barınmaktadırlar. Böylece Kırgızistan'da olduğu gibi göçebe hayatlarını devam ettirirler. Bu arada Kırgızistan belgeselimizi henüz izlemediyseniz kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra onu da izlemeyi unutmayın. Halkın çoğu 1917 komünist ihtilalinden önce göçebe hayatı yaşadığından Kazaklarda eğitim faaliyetleri fazla gelişmemiştir. Yerleşme merkezlerinde çok sayıda medrese vardı. İhtilalden sonra bölgede Rus eğitim sistemi uygulanmaya başlandı. İlk ve orta öğretim Kazakça yapılmasına rağmen anaokullarında ve yüksekokullarda Rusça eğitim yapılması Kazak gençlerini Rusça öğrenmeye mecbur bıraktı. Kazakistan'da eğitim 7-17 yaş arasında mecburi ve parasızdır. Nüfusun az olduğu bölgelerde ortaokul çocukları için yatılı okullar bulunur. Mesleki eğitim veren okulların sayısı oldukça fazladır. Ülke çapında 8689 ortaokul, 243 teknik lise vardır. Kazakistan'da ilk üniversite ise 1934'te Kirov'da kurulmuştur. 1948'de Kazak İlimler Akademisi teşkil edilmiştir. Bu akademiye bağlı 35'ten fazla enstitü vardır. Ayrıca 40 civarında yüksekokul mevcuttur. Tarihte Rus hükümeti Kazakların milli şuurunu kaybetmesi için çeşitli çalışmalar yaptı. Stalin döneminde Kazakçadan Arapça ve Farsça kelimeler çıkarılarak bunların yerine Rusça kelimeler konuldu. Günümüzde Kazakçada bulunan bazı kelimeler için Rusça kelimeler kullanılmaktadır. Böylece Kazakça kısa zamanda Rusçanın tesiri altında kalmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından asırlarca süren Rus işgalinden kurtularak bağımsızlığını kazanan Kazakistan, 1990'ların başında pek çok problemle karşılaşmıştır. Yaşadıkları problemlerden en kötüsü de kıtlıktır. 1920'lerde Kazakistan'da yaşanan kıtlık özellikle 1932-1933 yıllarında büyük bir felakete dönüştü. Bu kıtlık Sovyetler Birliği'nin kolektivizasyon politikaları nedeniyle meydana geldi. Sovyet lideri Joseph Stalin'in tarımı kolektifleştirme ve sanayiyi besleme hedefi Kazakistan gibi bölgelerde büyük bir kıtlığa yol açtı. Kıtlığın başlıca nedenleri arasında tarım ürünlerine el konulması ve yerel halkın geleneksel yaşam tarzının zorla değiştirilmesi yer alıyordu. Bu süreçte Filip Goloshchikin gibi Sovyet yetkililerin uygulamaları da kıtlığın şiddetini artırdı. Yaşanan büyük açlık felaketinde insanlar ne yapacağını bilmiyordu.
Etrafta yiyecek bir ot dahi bulmak çok zordu. Hayvanları ya telef olmuş ya da yönetim tarafından ellerinden alınmıştı. Açlıkla mücadele eden insanlar böcek, kuş, bitki kökleri gibi bulduklarını yemek zorundaydılar. Bunları bile bulmak imkansızdı. O süreçte anneler ve babalar evlatlarının acı içerisinde öldüklerine şahit oldular. Maalesef bu kıtlık sırasında yaklaşık 1,5 ila 2,5 milyon Kazak hayatını kaybetti. Bu durum Kazak nüfusunun önemli bir kısmının yok olmasına ve Kazakların kendi ülkelerinde azınlık durumuna düşmesine neden oldu. Ancak 1990'larda Kazaklar yeniden en büyük etnik grup haline gelebildi. Anma günü 1997 yılında Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in öncülüğünde 31 Mayıs olarak belirlendi. Savaş, açlık, sürgün, baskı, kıyım ve kırımla 2 milyonu aşkın insanın ölüme mahkum edildiği bu büyük felaket, tarihin arka sayfalarına hapsedilmiş durumda. Ülke ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalıdır. Toprakların büyük bölümü çöl ve dağlarla kaplı olduğu için tarıma elverişli arazi azdır. Bu arazilerin büyük kısmı ise meradır. Kazakistan'da sanayi, madenciliğe bağlı olarak gelişmiştir. Sovyetler Birliği'nden ayrılmadan önce bu ülkenin ham madde ihtiyacının büyük kısmını karşılıyordu. Başlıca sanayi kuruluşları demir, çelik, çimento, gübre, şeker, un, konserve ve ilaç fabrikalarıdır. Kazakistan'da ulaşım kara, demir ve hava yoluyla sağlanır. Demiryolu ağı 21.400.000 kilometre uzunlukta olup ülkeyi ağ gibi örmüştür. Karayollarının uzunluğu ise 189.000 kilometredir. Birçok şehirde havaalanı vardır. Büyük kısmı Müslüman olan Kazaklarda dindarlık derecesi bölgelere göre değişmektedir. Kazakların çoğunlukta bulunduğu bölgelerde dini inanç daha güçlü olup, Kazakların azınlık durumuna düştüğü bölgelerde ise dini inanç zayıftır. Müslümanların çoğunlukta bulunduğu bölgelerde İslami ve milli adet ve örfler hala canlı olarak muhafaza edilmektedir. Bir Kazak için belki iki boyu birleştirecek, belki de bir boyun halefi olacak bir çocuğun doğmasından daha büyük bir sevinç yoktur. Bu nedenle Kazak halkında özellikle çocuğun doğumu ve büyüme evreleri ile ilgili pek çok gelenek vardır. Ayrıca gelecekte çocuk dünyaya getirecek olan kadın için de evlenme sürecinde sırga saluv, küpe takmak, kelin tüsiröv, gelin getirmek, betaşar, duvak açma ve benzeri bir takım gelenekler yerine getirilir. Bunların yanı sıra yeni doğum yapan anne için de kalja geleneği vardır. Kazak halkı annenin sağlığı milletin sağlığıdır der ve çocuğuna iyi bakabilmesi için annenin sağlığına özen gösterilir. Sağlıklı bir annenin sağlıklı bir bebek doğurma şansı daha yüksektir. Bu nedenle anne sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi gelenek ve görenek vardır. Kazak kültüründe akrabalar annenin gelinin hamile olduğunu öğrendiklerinde anne ve çocuğun sağlığı ön plana çıkar. Hamile kadına aşerdiği şeyler hemen verilir ve kalja için koyun beslenip kesime hazırlanır. Kazak geleneğine göre yeni doğum yapan kadın için özel olarak bir koyun kesilir, eti yedirilir ve etin suyu çorba olarak içirilir. Buna da kalja derler. Aileye yeni bir ferdin katılmasının sevincini paylaşmak için komşular ve akrabalar kaljaya davet edilir. Kazakistan'ın başka bir önemli geleneği ise betaşar. Betaşar temizliğin, saflığın ve asaletin simgesi olup Kazaklarda göçer konar döneminden günümüze kadar uzanan çok güzel bir gelenektir. Betaşar düğün günü gerçekleşir ve damat evinde gelinin yüzü misafirlere gösterilir. Gelini önce ayrı bir odada yüzünü tamamen kapatıp kimseye göstermezler. Düğüne gelen herkes toplandıktan sonra gelinin yengeleri yar yar şarkısı eşliğinde gelinin başına savukele yani Kazak kızlarının milli şapkasını takıp yüzünü duvakla kapatıp misafirlerin önüne çıkartırlar. Betaşar için özellikle akın yani ozan çağırtılır. Akın, gelin damat ve akrabaları hakkında doğaçlama şarkı söyler. Şarkıları karşılığında ona körüm dik yani hediye verirler. Akın'ın söylediği herkes için gelin eğilip selam verir. Buna Kazaklar salem salu derler. Tüm akrabaları hakkında şarkı söyleyip bitirdikten sonra Akın dombrasının ucuyla gelinin duvağını kaldırır. Gelinin kaynanası gelinin ayağına ve misafirlere doğru para ve şeker saçar. Misafirler bundan nasiplenmeye çalışırlar. Gelin ve damadın yoluna beyaz halı serilir.
Kazaklar buna ak yol derler. Ak yol bu evliliğin tertemiz, mutlu ve huzurlu başlayıp sonsuza kadar devam etmesi anlamına gelir. Bu gelenek Kazakistan'ın bazı bölgelerinde az çok değişikliklerle kutlanılıyor. Betaşar için özel yemekler de yapılır. Damadın yakınları tabakla misafirlerin arasından dolaşarak para toplarlar. Toplanan paranın tamamını akına mükafat olarak verirler. Tüm bu adetler yerine getirildikten sonra misafirler sofraya davet edilir ve düğün yemek eşliğinde şarkı, oyun ve eğlencelerle devam eder. Kazak halkının giyim kuşamına baktığımızda ise farklı motifler görürüz. Kazak çobanları kışın toğen denilen kalın napa giyer. Bellerine kalın kemer takan Kazak çobanları soğuk hava ve fırtınadan korunmak için başlarına tumak denilen deri şapka takarlar. Kazaklar misafirliğe giderse kumaş veya kadife palto giyer. Astarı uzun tüylü kuzu napası olan bu paltolar hem sıcak tutar hem de hafiftir. Kazakların baş süsleri oldukça zengindir. Erkeklerin şapkaları yöreden yöreye değişiklik gösterir. İle bölgesinde Kazay kabilesinden Kazaklar yazın yuvarlak ve beyaz renkli yün şapka tercih eder. Alt kenarı siyah olan bu beyaz şapkalar yemyeşil bozkırlarda özgün bir manzara oluşturur. Altaylarda yaşayan Kazaklar ise yazın şapka yerine beyaz savlu veya üçgen beyaz örtü, kışın ise tilki derisinden yapılan şapka takar. Kazak kadınların giyim ve süsleri de rengarenktir. Giyim tarzı medeni durumlarına göre değişir. Evlenmemiş Kazak kızları başta mor olmak üzere parlak renkli giysiler giyer. Elbiselerinin önüne ve omuzlarına gümüş süsler de takarlar. İnci, baykuş tüyü ve gümüş veya altın pullarla süslenen yuvarlak şapka bekar genç kızlara özgüdür. Evlenen Kazak kadınların giyim tarzı ise çok daha sadedir. Üzerlerinde pek fazla süs yoktur. Orta yaşlı Kazak kadınları ayrıca başörtüsü takarlar. Kazak Türklerinin beslenme ve mutfak kültürü onların yüzlerce yıl öncesine dayanan göçebelik dönemindeki yaşam biçimine, hayvancılık ve tarıma dayalı ekonomik etkinliklerine, tarih içerisinde karşılaştıkları komşu kültürlerle etkileşimlerine, en önemlisi de milli kimliklerinin belirleyici ögesi olan gelenek görenekleriyle dini inançlarına göre şekillenmiştir. Kültür antropolojisiyle uğraşan bilim adamı ve uzmanların yaygın görüşüne göre bir kültürün en az değişen ögesi beslenme ve mutfak kültürüdür. Bu tespit Kazaklar için daha da geçerlidir. Kent kültürünün süratle geliştiği ortamda Kazak beslenme sistemi ve mutfak kültürü kendi asli unsurlarını büyük ölçüde korumuştur. Bunun en önemli nedeni kültürel kimliğe sahip çıkma, bir başka anlatımla ulusal aidiyet duygusunun güçlülüğüdür. Ziyafet sofralarında önce koyun ve at etinden yapılmış iştah açıcı yiyecekler ikram edilir. Bunlar kazı, sucuk, jal, jaya, suryet, karta ve kaburgadır. Bunların yanında hamurdan yapılmış yassı ekmekler getirilir. Kazakların en popüler yemeği Kazak yöntemiyle pişirilen ettir. Hayvanın uygun yerlerinden büyük parçalar halinde haşlanarak hazırlanan etler sofraya bütün olarak getirilir. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta ordusu olmayan ülke Andorra'yı anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.